Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim ve izleyenlerim. Şu anda pazardan 10 kilo zeytin aldım. Siyah zeytin nasıl tatlandırılır? Onun yapımını göreceğiz. Kesinlikle bozulmaz ve çok lezzetli, garantili bir yöntemdir. Benim tarifimle uyarsanız şahane zeytin yiyeceksiniz kahvaltılarınızda. Öncelikle zeytinleri güzelce bol soğuk su ile yıkayalım. Tozlarından, kirlerinden, varsa üzerinde zira ilaçlar, onlardan güzelce arındıralım. Bu şekilde bol su ile yıkadıktan sonra bir süzgece dökelim. Biraz doğal olarak suyu süzülsün. Daha sonra balkonda kurutacağım. Masanın üzerine eski bir havlu yaydım. Daha sonra sofra bezini üzerine serdim. Alttan havlu suyunu çeksin, çabuk kurusun diye. Bu şekilde zeytinleri sofra bezinin üzerine güzelce yayıyorum. Güneş olmasa bile kendiliğinden kurur zaten. Bu şekilde güzelce hepsini yayalım. Özellikle Aralık ayında zeytin almanızı tavsiye ederim. Çünkü yağmur değince zeytinlere daha bir lezzetleniyor, daha bir yağlanıyor. Şahane olacak gerçekten. Bakın birazdan göstereceğim. Bu şekilde hepsini kuruttuktan sonra üzerindeki bu küçük saplarından arındıralım. Hepsini çıkaralım, o saplarını, yaprakları ne varsa üzerinde onların hepsini çıkaralım. Varsa içinde böyle yaralı olanları, onları da ayıralım ama atmayalım. Sağlamların içinde olmasın. Ne olur ne olmaz. O diğer yaralı olanları da ayrı bir şişede değerlendireceğiz. Aynı şekilde kuracağız. Bakınız böyle yaralı olanları ayırıyorum. Onları da küçük ayrı bir şişede kuracağım. 5 kiloluk su şişesinin içine 3 kilo zeytin dolduruyorum. Daha sonra kullanacağımız tuzun mutlaka salamuralık bu tuzlardan olması gerekiyor. Markası fark etmiyor. Fakat böyle salçada, zeytinde, turşuda, konserve yapımında, peynir tuzlarken kullandığımız iri tuzlardan kullanmamız gerekiyor. Eğer evdeki o ince sofra tuzlarından kullanırsanız zeytinleriniz çürür. Mutlaka bu şekilde bu salamuralık iri tuzlardan kullanmamız gerekiyor. Küçük bir çay bardağı tuz kullandım. İsterseniz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Fakat o zaman çok tuzlu olur. Başka da hiçbir şey eklemiyorum içine. Ne sirke, ne limon tuzu, kesinlikle hiçbir şey katmanıza gerek yok. Zeytinlerinizin kuru olması ve kaya tuzu kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde kapağını sıkıca kapatalım. Artık bu şişeyi salonda bir yere bırakabilirsiniz. Gelip giderken böyle ayağınızla böyle tekmeleyerek veya elinizle bu şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan o içindeki tuzun her tarafına yayılıp içinde eriyene kadar, tuzlar kaybolana kadar sürekli sallamamız gerekiyor. Evet. Bakınız. Şimdi de küçük su şişelerinde göstereceğim. Onların ölçüsünü göstereceğim. Bunlar daha iyi oluyor. Daha çabuk oluyor. Bu küçük su şişelerinde yaptıklarımız çok çabuk oluyor. Bir ayın içinde hemen oluyor. O diğerleri 5 ayda oluyor. Ama bu küçükler bir ayın içinde hemen tatlanacaktır. İstediğiniz miktarda bu şişelerden de kullanabilirsiniz. Ben hepsinden de kullanıyorum. Ölçülerini özellikle göstermek için. Şimdi bu küçük şişelerin ölçüsü de 1 tatlı kaşığı tuz. Yine aynı salamuralık tuzdan kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle ince tuz olmaz.
Sirke kullanmamanızı öneririm. Çünkü ben zeytinde limon seviyorum. Sirke koksun istemiyorum zeytinler. O yüzden sadece bunun ölçüsü 1 tatlı kaşığı iri kaya tuzu. Hem ekonomik hem çok lezzetli. Eskiden zeytin aldığımızda biz çocukken o kahvaltı sofrasında mis gibi zeytinin kokusu yayılırdı. Şimdi o kokular yok. Zeytinlerden zeytin kokusu gelmiyor. Hiç kokusu yok. Ama bunun kokusu o kadar güzel ki o eski günlerdeki gibi o zeytinlerin mis kokusunu alabileceksiniz. Çünkü bir sürü katkı maddeleri katıyorlar. Canavar tuzları katıyorlar. Kumaş boyaları katıyorlar rengi siyah olsun diye. Şimdiki de bu önümdeki 1,5 litrelik su şişesi, bunların 3 katı olduğu için 3 tatlı kaşığı tuz ekledim. Bunun da ölçüsü bu. 1,5 litreliğe de 3 tatlı kaşığı kaya tuzu. Bunu 2 gün önce yaptım. Rengi mor gibi oldu. Açık eflatun oldu. Bu gayet doğal ve şişe genleşti. Onun ölçüsü de bir çay bardağı. 5 litreliğe 1 çay bardağı. Evet, bunu 2 gün önce yaptım. Bunu 1 gün önce yaptım. Bunu da şimdi yaptım. Bakınız rengi açık olacak. Sonra kapağını açtığımızda yine bu şekilde böyle açık renkte olacak. Fakat açtığınızda 1-2 gün içinde rengi simsiyah olacaktır. Zaten hazırları da aldığımızda, tenekeyi açtığımızda hemen rengi böyle bakıyorsunuz. Eflatun gibi, sonra siyaha dönüyor. Evet, görüyorsunuz şişe genleşecek. İçinde basınç olacak. Kesinlikle sularını değiştirmiyoruz. Sularını dökmüyoruz. Bu şekilde her gün içindeki iri tuzlar eriyene kadar çalkalamamız gerekiyor. Tuzun her tarafına yayılması gerekiyor. Kesinlikle suyunu açıp boşaltmak yok. Evet, bugün tam 1 ay oldu. Sabahın erken saatleri kahvaltı için bir tanesini açacağım ve size göstereceğim. Bakınız, içi genleşmiş, vakumlanmış, görüyor musunuz? Ve bunu açarken de çok dikkatli açmanız gerekiyor. Kapağını böyle hafif havasını ala. Onları sonra size başka bir videoda göstereceğim. Bakınız, suyu da birikmiş. Kesinlikle bu suyu açıp dökerseniz zeytininiz hava alır ve bozulur. Bu şekilde kapalı olarak 2 sene de kalsa kesinlikle bozulmaz. Garantili. Bakınız, suyunu bırakmış. Artık çalkalamamıza gerek yok bu aşamadan sonra. Çünkü zaten tuzunu almış, suyunu bırakmış. Şimdi bu minik yavru şişeyi açalım, beraber tadını görelim. Bakınız, o da suyunu bırakmış. Acı su bu. Bu suyunu döküyoruz artık. Şişeyi dikkatlice açtım çünkü içinde basınç var. Elinizden kapağı fırlayabilir. Suyunu döküyorum. Bunu lavaboda yapmak gerekiyor fakat ben balkonda size göstermek için yapıyorum. Tadı inanılmaz güzel. Mis gibi zeytinin kokusu yayıldı. Gerçekten harika. Hiç hazır almanıza gerek yok. Zaten çok pahalı şu anda. Kilosu bilmiyorum 30-35 liraydı en son. Ama şu anda ben bunları 10 liradan aldım kilosunu. Fazla alıp gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben suyunu süzdüm. Şimdi bu eğer size tuzlu gelirse, tuzlu olmaz bu. Ama eğer tuz yemiyorsanız üzerine soğuk su döküp 2 gün bekletirseniz tuzu da gidecektir. Zaten hiç acı kalmamış. O kadar lezzetli ki, gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Ve zeytinin zamanı daha bitmeden pazarlarda mutlaka alın. Bol bol yapın diyorum. Tavsiye ediyorum. Evet, sabahın ilk saatleri, şimdi artık kahvaltı için zeytinimi tatlandırmak istiyorum. Suyunu süzelim. Lavaboda bir süzgece dökün. Suyunu süzün. Sonra servis tabağına alın. Hem bu şekilde ekonomiye katkıda bulunursunuz evinize, hem de çok sağlıklı, lezzetli bir zeytin tüketmiş olursunuz. Hiçbir katkı maddesi yok. Ben dediğim gibi sirke sevmiyorum. Bol, taze, sulu limon sıkıyorum üzerine. Daha sonra 2 çay kaşığı kadar
Pul biber, acı pul biber, onu da kendim yapmıştım. Tarifi kanalımda var. Acı pul biber ekliyorum. Şöyle bir tutam da kekik ekleyerek kahvaltınıza getirebilirsiniz. Şu anda mis gibi zeytin kokuyor. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Diğer büyük şişeleri de açtığımız zaman size paylaşırım, gösteririm. Üzerine de bolca sızma zeytinyağı dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Abone olursanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.